Merhaba arkadaşlar. Bu videoda WordPress sayfalarımız için önemli olan bir konuyu ele aldım. O da güvenlik. Güvenlik deyince WordPress sayfalarımız ne kadar güvenli ya da ne kadar güvenliğini sağlayabiliriz? Bu biraz düşündürücü bir konu. Aslında çok geniş bir konu. İncelemelerde internet üzerindeki web sayfaların büyük bir bölümü WordPress sistemiyle yapılmakta. Bu da saldırılara açık, daha fazla saldırılara sebep olma sebebiyeti gibi bir şey diyebilirim. Yani hiçbir şey, şöyle diyeyim tabii ki, yani ne yaparsanız yapın, yani eklentileri ekleyin, kod ekleyin, onu bunu yapın ama hiçbir şekilde sitelerimiz %100 güvenli olmayacaktır arkadaşlar. Böyle bir şey olsaydı düşünün, büyük devlet ülkelerin kamu siteleri bile hacklenebiliyor. Benim amacım özellikle de bu saldırılarda ya da buna teşebbüslerde ne kadar az bir seviyeyle zarara geçirirsek o kadar iyi diye düşünüyorum. Yani bir kısmını da önleyebilmek tabii ki. Onunla ilgili bir inceleme yaptım. Sayfamızda bulunması gereken birkaç tane eklentiyle güvenlik seviyemizi ne kadar yüksek seviyeye çıkarabiliriz? Bunu araştırdım. Bununla ilgili de birkaç tane eklenti buldum. Onların anlatımını yapacağım ama öncelikle güvenlik başlı başına büyük bir konu. Belli seviyede değilseniz de zaten bu eklentilerin ayarlarıyla ilgili falan da çok fazla kurcalamamak lazım. Yoksa geri dönülmez bir seviyeye gelebiliriz arkadaşlar. O yüzden uzun lafın kısası, bugün ben bir tane eklentiyle başlayacağım ve sonraki günlerde bu eklentinin yanında birkaç tane eklentiyle birlikte sayfamızı maksimum ne kadar güvenli hale getirebiliriz? Uzun lafın kısası, hemen eklentimize geçelim. Bugün bu videoda ilk önce bu eklentiyle başlayacağım ben. Baktığınız zaman WordPress eklentileri içerisinde bayağı bir kullanıcının da kullandığı, test ettiği, birçok sitenin de önerdiği diyeyim bir güvenlik eklentisi bu arkadaşlar. WordFence diye bir ismi var. Eklentiyi ben kullanmaya başladım. Birazcık da araştırdım, ettim, baktım. Yani şu an kullanabilecek eklentiler arasında diyebilirim. Aslında arkasında çok büyük bir geliştirici var. Geliştirici takımı var arkadaşlar. Onun haricinde işte sürekli güncelleniyor zaten. Ya ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Tabii biz ücretsiz sürümlerini denediğimiz için bazı özellikler kapalı. O özellikleri açmak için de ücretli sürüme yönlendiriyor zaten siz, ama ücretsiz sürümü bile sayfalarımızı belli bir seviyede güvenliği sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu eklentiyi kuracağım. Bu eklentinin işte şeylerine bakacağız. Bir ayarlarına bakalım, bir panosuna bakalım. Yapmamız gereken ufak tefek bir ayarları var. Onları yapacağız. Bir sonraki günlerde de birkaç tane daha eklenti var. Hatta şöyle de göstereyim. Bunlarla belli başlı güvenlik katmanı oluşturacağız arkadaşlar. Yani bunları da eklediğimiz zaman sayfamıza bir katman serisi olacak. Yani ne kadar üst seviye çıkarabilirsek o kadar iyi diye düşünüyorum. Yoksa bunun haricinde bir güvenlik nasıl olmalıdır WordPress'te diye bir video çekersek ya bir sürü şey ekleyebiliriz buna. En başta benim tavsiyem size şu an bile, yani eğer yeni sayfa açacaksanız zaten hemen onu yapın da halihazırda kurulu bir sayfanız varsa en başta yapacağınız işlem, bana sorarsanız, bir yedekleme eklentisi kurmaktır arkadaşlar. Ya bu yedeklemeyi hafife almayın. Gerçekten size faydası olacaktır, inanıyorum. Yani kötü bir şey yaşamazsınız inşallah ama sonuçta ne olur ne olmaz, işte spam olur, başka şeyler enjekte edilir sayfalarınıza, bozulur, bir hackleme girişimi olur. Yani bir sıkıntı olur. Sayfanızı en kısa sürede tekrar yedeğinizden eski haline getirebilirsiniz. En azından böyle bir şey. Bakın, o yüzden yedekleme benim için çok önemli. Eğer yoksa da kurun. Sıfırdan bir sayfa kuracaksanız da en başta kurulacakların başında da ben bunu öneririm size arkadaşlar. Ondan sonra da zaten birkaç tane daha şey var. Bunun haricinde mesela ne olabilir? Hani güvenlik açısından ne yapılabilir diye. Eklentilerin haricinde bir takım önlemler alabiliriz tabii ki. En başta mesela SSL sertifikası bulunabilir. SSL sertifikası burada da yazıyor gerçi. Sayfanızın güvenliğini sağlamaz arkadaşlar. Bakın, bu çok önemli. Yani sayfanızı korumaz SSL sertifikası. Bunu yani birkaç yerde yanlış söylüyorlar. Yani SSL oldu mu işte sayfa şöyle olur, korunur falan. Hayır arkadaşlar. SSL sertifikasının yani çalışma şekli, mantığı farklıdır. Sayfanızı ya da işte burada da yazıyor, hiçbir zaman kodunuzun ve web siteniz güvenliğini sağlamaz. Ama sitenizin mesela e-ticareti, özellikle de e-ticaret siteniz varsa burada mesela ödemelerle ilgili sayfanızda bunları kodladığı için, kriptoladığı için o güvenliği sağlar. Ama sayfanızın bozulmasına karşı bir
herhangi bir şey güvenli olmaz. Örnek olarak bakın benim mesela Max Handmade sayfamda gördüğünüz gibi şurada bir kilit simgesi var. Bağlantı güvenli diyor mesela. Burada bir SSL sertifikası kullandığım için bağlantı güvenli. Bir de alt domainde açtığım, alt veri alanı, web alanında açtığım mesela test bu sayfada şu an. Bakın burada güvenli değil yazısı var. Çünkü bir SSL sertifikası yok. Yani bu isimle çalıştırdığımız bir SSL sertifikası yok. Bu test yaptığımız bir sayfa olduğu için o yüzden ona ihtiyaç duymadım. Ama ana sayfamızda zaten bir SSL sertifikamız var. Bu o yüzden önemlidir ama dediğim gibi güvenliğinizi sağlamaz arkadaşlar. Sayfanıza güvenilirlik sağlar. Yani dışarıdan baktığınız zaman, çünkü Chrome'da özellikle güvenli olmadığı zaman sayfa bir yazı çıkıyor, böyle bir güvenilir olmadığına dair bir yazılar var. Burada işte kötü duruma düşebilirsiniz. Yani en azından karşı tarafa karşı farklı bir anlaşılma söz konusu oluyor tabii ki. O yüzden SSL önemlidir. Yani birinci sırada yedekleme, ikinci sırada SSL olabilir. Üçüncü sırada bu şeye dönecek şimdi gerçi. Ben normalde eklentiyi tanıtacaktım ama sayfada nasıl güvenlik seviyemizi arttırırız ya da güvenlik önlemleri nedir bir videoya dönüşecek. Yani hızlıca geçeyim. Arkadaşlar WordPress'inizi güncel tutmaya bakın. İşte en son sürüm neyse WordPress'te, özellikle bakın WordPress'te en son sürüm neyse, şu anki sürüm işte 6.11 demiş. Bu zamanda değişecek tabii ki. En son sürümünde tutmaya bakın. Eklentiler sonraki sırada. Ama WordPress'in önemli arkadaşlar. Ana çekirdek WordPress olduğu için WordPress güncellemenizi sürekli yapın. Otomatik yapın icabında. Ondan sonra da eklenti ve tema güncellemeleri var tabii ki. Eklenti, yani şöyle diyeyim, geliştiricisi desteklemeyen eklentileri kullanmamaya bakın arkadaşlar. Yani onun alternatifi ne varsa eklentilerde onu bulup mesela kullanabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Onu deneyin. Ama bir geliştirici desteği olmamış, işte aradan 6 ay geçmiş, 1 sene geçmiş, hala bir güncelleme yapılmamış. Hani bir şey olmaz diye bir şey yok. Genellikle hack saldırıları bu tip tarzda açıklarla geliyor zaten icabında. İşte güncellememiş eklenti ve temalarla geliyor. O yüzden kuracağınız eklentinin bir derecelendirmesine bir bakın. Mesela kaç kişi tarafından kullanılmış, ne yorumlarına bir bakın, ne yorumlar yazılmış. Bunlara bir bakın. Ondan sonra mesela eklentiyi kurabilirsiniz. Temada da aynı şekilde. Kullanmadığınız eklentileri zaten kaldırın arkadaşlar. Sayfanızda kullanmıyorsanız kaldırın. Bu önemli. Temada da aynı şekilde. Temada da kaldırın. Kullanmıyorsanız kaldırın arkadaşlar. Onun haricinde mesela kaçak mı diyeyim artık, hani böyle kırılmış crackli mesela eklentiler var. Normalde ücretli bu eklentiler ama bazı işte İnternet sitelerinde, hani korsan diyeyim herhalde. Korsan internet sitelerinde ücretsiz olarak verilen eklentileri kesinlikle ve kesinlikle kullanmayın. Bakın, ücretsiz sürümünü kullanın. Gerekirse evet, bazı özellikler kapalı olabilir ama bu şekilde artık hani kırılmış, böyle cracklenmiş bir eklentiyi ya da temayı kullanmayın. Ağzınız çok yanar. Onu söyleyeyim size baştan. Bunlar yaşanılmış olaylardır. Onu da söyleyeyim. Yani belli bir zaman belki kullanıyorsunuz ama bir süre sonra bakın görürsünüz yani sayfanızda neler olduğunu. Artık hani nerelere yönlendirildiğini ya da çöktüğünü mü dersiniz? Bırakın çökmesinin, çok böyle absürt sitelere, pornografik sitelere, işte bahis sitelerine yönlendirmelerle sonuçlanacağını da unutmayın arkadaşlar. Bu da çok kötü bir itibar oluşturur. Eğer gerçekten de hani böyle büyük anlamda bir trafik yaşıyorsanız sayfanızda, yapmasanız da yani kötü bir şey. Kullanmayın arkadaşlar. Ücretsiz sürümünü kullanın ama güncelleştirme, arkasında bir geliştirme ekibi olsun. Güncelleştirilsin sürekli. Ücretsiz sürümünü kullanın arkadaşlar. Yani daha iyi benim gözümde. Bunun yanında mesela çalıştığınız, mesela sayfanızın bulunduğu, web alanınızın bulunduğu hosting firması güvenilir olması evet önemli. Yani büyük firmalar var. Bunun yanında mesela ismi duyulmamış ama güzel firmalar da var arkadaşlar. Bunları araştırabilirsiniz. İnternette aratabilirsiniz. Yorumlarına bakabilirsiniz. Bu firmalarla çalışabilirsiniz mesela. Ama ismi hani hiçbir yorum yapılmamış, hiçbir açıklaması yok, iletişim yok. Ne bileyim, böyle sayfalarla, hosting firmalarıyla da çalışmayın arkadaşlar. Neden? Yani kurarsınız, bir destek alamazsınız. Ondan sonra bir sıkıntınız olur, ulaşamazsınız. Sayfanızda işte yani çeşitli sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden de biraz daha bilindik olabilir. İşte yorumlar yapılmış bir hosting firması, araştırması yapılmış, önerilmiş hosting firmaları olabilir.
Bunlarla çalışmak daha mantıklıdır. O yüzden hosting firmanıza da dikkat edin. Bunun haricinde ne diyebilirim? Mesela config dosyanız, mesela WordPress'teki config dosyası ana dilindeki. Bunu mesela eğer sayfanızda herhangi bir eklenti yüklemiyorsanız, halihazırda hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tamam, ben sıfırladım artık, bu son hali bu şekilde kalacak. Config dosyasını mesela FTP yoluyla şeyini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Yani güvenlik seviyesini değiştirebilirsiniz. Aslında bunlarla ilgili dediğim gibi çok böyle hani başlı başına bir konu bu. Ben aklıma gelenleri söylüyorum size. Ama en önemlisi benim için dediğim gibi yedek almanız. Sayfanızın yedeğini muhakkak alın arkadaşlar. Günlük olarak, yani bu sayfanızın artık sizin trafiğinize bağlı, sayfanızın güncellemesine bağlı. Yedeğini muhakkak bulundurun. Yapın arkadaşlar. Yedeksiz olmaz. O yüzden o önemli. Yani ne yaparsanız yapın %100 güvenli bir site yoktur arkadaşlar. Biz güvenlik seviyemizi ne kadar üst seviyeye kadar çıkarırsak o kadar kârdır. Çünkü bu güvenlik eklentilerinde de zaten size şöyle bir şey diyeyim. Ücretli kısımlarında bile mesela en üst seviyeye çıkarıyorlar. Hani ücretli özelliğini satın aldığınızda da %100 güvenlik olayı olamaz. Yani olamaz. Öyle bir şey ben inanmıyorum. Yok yani öyle bir şey. Ya dediğim gibi olsa zaten dünyanın büyük ülkelerinin çok büyük siteleri, yani kamu siteleri hacklenmez. Böyle bir şey olsa. Yok yani, teknolojinin olduğu her yerde muhakkak hacklenme olayı ihtimali yani vardır. Öyle diyeyim artık. Ücretsiz kısımlarında bunları tabii belli bir kısmını alabiliyoruz ama ücretli kısımlarında bile hani %100 bir garanti verilme ihtimali ben yani bilmiyorum. Duymadım, görmedim de hatta yani. Yok. Uzun lafın kısası, bence eklentiye geçelim arkadaşlar. Biz sayfamıza kuracağımız eklenti bölümüne gelelim. Yeni ekleye geçelim. Security diyelim mi? Bakalım. Kuracağımız eklenti bu arkadaşlar. WordFence Security diye bir eklenti bu. Bak gördüğünüz gibi, baktınız işte bakın 4 milyon etkin kurulum var. İşte 3841 değerlendirme alınmış. Artı son güncellemesi bir ay önce olmuş. Bizim yani kullandığım WordPress'te de uyumlu şu an. Bunu kuracağım. Kuruluma geçelim. Etkinleştir diyelim. Eklenti kuruldu arkadaşlar. Şimdi tabii birkaç ay yapmamız lazım. Önce bir lisans alacağız. Yani ücretsiz lisans almamız lazım. Onun için şuraya tıklayalım. Buraya e-posta adresimizi yazıyoruz. İşte buradan ilk önce buna basacağız. Doğru. Yoksa lisans anahtarını istiyor. Şuraya tıklayalım. Bakın şu kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Get free lisans diyor mesela. Burada buna tıklayın. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya e-posta adresimizi yazıyoruz. Kabul ediyoruz. Register diyoruz. Register kodu, yani anahtar e-postamıza geliyor arkadaşlar. Hemen e-postumuzu bir kontrol edelim. Kapatalım. Gördüğünüz gibi lisans anahtarı geldi. Bu şekilde zaten Instant My License diyoruz. Yüklemesini yapıyor. Evet, lisans anahtarı bu şekilde. Kur diyoruz ve ücretsiz sürümü sayfamıza kurulmuş oluyor arkadaşlar. Eklentinin ana sayfası, yani artık kontrol panelinin ana sayfası, panosu diyelim. Pano bu şekilde zaten. Burada kurulum sihirbazı size zaten gerekli şeyleri açıyor, anlatıyor. İşte bunları okuyun arkadaşlar. Okuduktan zaten böyle sonra diye gidiyorsunuz. Güvenlik durumu, konumu, bunların duvarını mesela bu şekilde hepsini anlatacak, size gösterecek bu şekilde. Onlara okey deyip geçtim ben tabii ki. Siz okuyun ama. Pano bu şekilde arkadaşlar. Güvenlik duvarı. Evet. Bir güvenlik duvarımız var. Bir de tarama var. O WordFence'in en güzel yanları zaten bu ikisi. Özellikle güvenlik duvarı. Tabii güvenlik duvarını %100 yapamıyorsunuz arkadaşlar. Premium olması lazım. %100 olması için, ama biz yükselteceğiz bunu. Bayağı bir yüksek seviyeye getireceğiz zaten. Taramayı evet ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz ama bazı özelliklerini de kullanamıyorsunuz tabii ki. Şimdi mesela panoda gördüğünüz gibi bunlar neymiş? 2 dakikanızı ayırın demiş. Bakalım, yapılandırmak için buraya tıklayın demiş. Bakalım. Word Defense güvenlik duvarını iyileştir. Bunları lütfen arkadaşlar, eğer ya bunlar zaten basit, hani yapılması gerekenler şu an, ama biraz daha detaylı olan kısmı eğer bu konulardan anlamıyorsanız zaten değiştirmeyin ve kurcalamayın arkadaşlar. Yani aslında çok detaylı bir eklenti. Yani neleri kapatıp neleri açabileceğinizle ilgili bir sürü şeyi var ama
dediğim gibi bu konularla ilgili bir tecrübeniz, bilginiz yoksa yapmayın. Benim şu an yapacaklarım normal, basit düzeyde olanlar, yapılması gerekenler. Yani eklentiyi bir şekilde kullanabilecek seviye şeklinde olduğu için yapıyorum bunları. Bunlarda bir sıkıntı yok. Ama diğer ayarlarda o yüzden şey yapmayın, kurcalamayın arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şunun bir backup'ını alalım, indirelim yedeğini. Ondan sonra da Lightspeed, evet, testini bir yapalım arkadaşlar. Evet. Güncellemenin otomatik olarak kurulmasını ister misiniz? Şimdi bununla ilgili arkadaşlar bir kısım evet diyor ama bir kısım da hayır diyor. Evet diyenler işte çünkü bu tip eklentilerin geliştirici takımı WordPress ile ilgili ya da herhangi bir eklenti, yani kullanılan eklentilerle ilgili güvenlik açıkları olduğunda anında müdahale edebiliyor. Yani bir patch, bir yama çıkarabiliyorlar. O yüzden otomatik olması uygun diye söyleyen bir kısım var. Bir kısımda işte güncelleme yaptıktan sonra sayfayı bozabilir mi, bozamaz mı? İşte onun sorunu var. O yüzden size kalmış bir şey. İsterseniz evet deyin, isterseniz hayır deyin ama ben evet seçeyim. Evet, otomatik güncellemeyi açsın yani. Captcha evet. Şimdi eğer WooCommerce eklentisini de kullanıyorsanız sayfanızda, yani bir e-ticaret sitesiyseniz onunla ilgili de kurmanız gereken bir şey var zaten. Bu Captcha eklenti demeyeyim de işte bu güvenliği de yaparsanız tabii ki gayet iyi olur sizin için. Yani sırf WooCommerce olarak da düşünmeyin tabii ki bunu. Normal sayfanızda da Captcha'yı kullanabilirsiniz arkadaşlar. O da spam botlarla ilgili, işte bunların güvenliğiyle ilgili bir şey. Güzel bir şey. Ben kurdum. Hatta kullanıyorum da. Neredeydik? Panoya bir dönelim gene arkadaşlar. Son taramada 2 sorun bulunmuş. Bakalım neymiş? Evet, yani tarama olayı çok güzel. Yani bu eklentiyi güzel yanlarından biri bu. En güzel yanlarından biri bu yani zaten. Tarama ve firewall. Bunları kapatalım. Anladım. Ne diyor? Bakalım şimdi. Evet, bu kullandığım bir eklenti yükseltilmesi gerekiyormuş. Eklentinin güncellemesi. Bakın burada da işte sizi uyarıyor zaten. Yani eklentinin güncellemesi çıkmış. Bu eklentileri güncelleyin diye. Evet, güzel aslında. Bir sayfa taraması yapalım. Komple sayfamızı bir tarasın. Bu biraz belki uzun sürebilir. Bir başlatalım. Burada sunucu durumu, işte dosya değişikliği, kötü amaçlı yazılım taraması. Bunlar ücretsiz kısımlar ama bakın ücretli kısımları burada zaten ücretli kısımlarda yapıyorlar bunu. Sayfa taramasını yapsın. Şimdi bu sayfadan çıktığınız zaman da duruyor, taramıyor. Onu da söyleyeyim. Yani başka sayfaya gitmemeniz lazım. Bu sayfada kalmanız lazım. Tarama bitti mi? Bitti herhalde. Evet. Güvenlik açığı taraması. Bu neymiş? Tamam, bu şeyle alakalı. Bu eklentilerle alakalı. Bu şekilde tarama arkadaşlar. Buradan siz kendinize tarama yaptırabilirsiniz. Tarama ayarları ve zamanlamasını da yapabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Böyle bir basalım, hatta bir bakalım. Standart tarama işte demiş. Sınırlı tarama, yüksek duyarlılık, özel tarama. Buradan bunları da standart taramada zaten benimki. Yani yüksek duyarlılık, özel taramada dediğim gibi bazı mesela sayfaları da hani nasıl diyeyim olarak tanıyabilir. Belki orada bir sıkıntı olabilir. Spam olarak görebilir, algılayabilir ya da virüs bulaşmış olarak görebilir. O yüzden de gerçi işte çok fazla böyle bu konularla ilgili bilginiz yoksa dediğim gibi çok fazla da kurcalamayın. Bu şekilde normal standart ayarlarıyla bile çok rahat kullanabilirsiniz. Panoya dönelim. Şimdi bu güvenlik duvarı aktif. Burada bir şey atladık. Arkadaşlar bu şimdi öğrenme kipinde. Bakın burada yazıyor zaten. Bir hafta boyunca sayfanızda öğrenme kipinde çalışacak arkadaş. Bu nasıl öğrenme kipi? Yani sayfanıza gelen ziyaretlerden tutun da gelen botlara kadar, arama botlarına kadar hepsini kaydedecek. Onlarla ilgili işte yani sayfa giriş çıkışları, hangi sayfalar işte ya da yani ne gibi teşebbüsler var, admin paneline girişlerde olsun, normal üye girişlerin hepsini bir öğrenme sürecinde alıyor. Hafızasına kaydediyor gibi bir şey düşünün artık. O yüzden onunla ilgili bir hafta falan, bir hafta olması lazım. Bir hafta sonra normal güvenlik duvarı çalışmaya başlıyor arkadaşlar. Ama bir haftalık bir öğrenme süresi var. Şimdi panoda başka herhangi bir şey yok. Yani burada başka bir şey yok. Güvenlik duvarına geçelim. WordFence güvenlik duvarı siteni saldırganlardan korur demiş. Evet, bunlara okuyun arkadaşlar. Dediğim gibi geçtik. Kaba kuvvet koruması. Bu da önemli arkadaşlar, bakın.
Yani gerçi çoğu hosting firmasında herhalde artık veriliyor bu hizmet. Kaba kuvvet koruması nedir? Hemen ona bir tıklayalım. Kaba kuvvet koruması dediğimiz arkadaşlar, mesela sayfanıza bir saldırı olduğunda, yani giriş kısmına, üyelik kısmına, giriş kısmına ya da kontrol panelinize girmeye çalışan bir anormal bir durum olduğunu düşünün arkadaşlar. Yani sürekli mesela bir şifre denemesi ya da bir giriş ismi denemesi mesela yapılıyorsa bununla ilgili bir önlem alıyorsunuz. Bakın burada zaten, yani şurada okuduğunuz zaman zaten burada anlatıyor. Kaç başarısız oturum açma gerekir. Yani sürekli birisi, yani bir hata yaparsınız da ama bunu sürekli aynı şekilde arka arka yaparsanız bu şüphelenilecek bir durumdur. O yüzden bunları engellemek için mesela böyle bir şey yapılmış. Gelmiş bu eklentiyle birlikte. Bazı hosting firmalarında bu var zaten. Onu açabiliyorsunuz kontrol panelinden. Ama bu eklentiyle, yoksa da bu eklentiyle de zaten bu hizmeti alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu ben 10 yaptım. Bunu da 10 yaptım arkadaşlar. Mesela kaç defa 10 defa ismini açmak için yanlış yazdı ya da 10 defa şifre girişini yanlış girdi. Ondan sonra zaten 4 saat boyunca da artık hiçbir şekilde işlem yaptırmıyorsunuz. Yasaklıyorsunuz zaten. 4 saat sonra denesin diyorsunuz. 4 saat. Bu şöyle güzel. Bu saldırılarda zaten sürekli, yani saniyede belki dakikada binlerce kez bir atak olur. Bunu engellemek için yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 10'a geldiği zaman bu otomatikman sisteme devreye girip diğer atakları zaten kesinlikle zaten o IP'den gelen atakları sayfanıza hiçbir şekilde bulaştırmayacak zaten. Bu önemli. Yani bunu zaten açık bu şekilde artık siz nasıl düşünürsünüz sayfa, yani isterseniz 4 saat ister 1 saat yapın, 6 saat yapın, size kalmış bir şey. Bu şekilde açık olması lazım. Bunu açık bırak, zaten açık geliyor. Açık kalacak zaten bu da. Ben bunu yalnızca bunları 10 yaptım. Bir de 4 saat yeter. Bu şekilde yaptım. Burada bak, bunları da okuyun zaten. Güçlü parola kullanılması, mesela bununla ilgili bir sürü, hani daha önceki videolarımızda da vardı zaten. 12 harf ya da kelimeye kadar falan bağlı şeyler var. Yani ama o da ne oluyor? Şifreyi aklınızda tutamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Onlar böyle sıkıntı oluyor. Bir şeyler oluyor yani. Onunla da ilgili öyle bir şey var. Güvenlik duvarı, evet, bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Tabii bazı şeyler dediğim gibi ücretli kısımlarında gerçek zamanlı IP adresi engelleme listesi. Yani bu ücretli kısmı güzel bir özellik ama ne yazık ki ücretli. Artık onda yapacak bir şey yok. Siz kendiniz IP bulduğunuz zaman kendiniz mesela yazabilirsiniz. Bloklayabilirsiniz o IP'yi. Taramaya diyelim. Şunu kaydedelim, pardon. Kaydettik. Taramaya geçtik. Hani bakın 30 gün gecikmeli güncelleniyormuş yani. O da yapacak bir şey yok artık. Taramada az önce göstermiştim zaten. Sayfa taraması. Araçlara bakalım. Canlı trafik versiyon güvenlikle ilgili tüm trafiğin özet görünümünü açar demiş. Tamam. Okey. Sayfanıza gelen bir trafik burada IP'sini görebileceksiniz. Hangi sayfa? Zaten diğer başta gösterdiğim eklentilerle de mesela burada onları, o katmanlarla birlikte iyice bunu güçlendireceğiz zaten. Ağırlıklı olarak zaten hack saldırılarında WordPress'in standart admin girişi sayfası ve login, yani giriş sayfası, normal üye sayfasında en fazla buralara bir atak olur. Birkaç tane de XML dosyası ve PHP dosyaları var zaten. Onları burada zamanla göreceğiz zaten arkadaşlar. Sayfamız şimdi biraz tabii daha yeni kurduğumuz için trafik girdikçe görülecek bunlar. Onun haricinde burada mesela yapabilirsiniz. IP'yi buraya alıp yapıştırın, taratın. Nereden olduğunu, hangi ülkeden geldiğini görebiliyorsunuz zaten IP'yi. Genellikle uzak doğu ülkelerinden falan oluyor. Genellikle bu saldırılar. Ama buradan görebilirsiniz yani IP'nin nereye ait olduğunu. İçe dışa aktar demiş, tanılama demiş. Bakalım bunlara da geçtik. Tanılama. Kendisini bağlantı kurabilme yeteneği demiş mesela. Şimdi bağlantı kuruluyor. Okey. Siteline de bağlantı kuruluyor demiş. IP'sini koymuş. IP altı üzerinden yeniden bağlan gerekli değildir. Bazı sitelerde bağlantı kurulamaması sorun olmayabilir demiş. Yani bunun bizimle ilgili bir sıkıntı yok o zaman. Sorun olmadığına göre. Evet. Bunu da geçtik, araçları. Login Security. Şimdi bu eklentinin güzel yanlarından da biri daha iki yönlü, iki adımlı doğrulama. Bu biraz tabii ki arkadaşlar, yani ileri düzey mi diyeyim artık, orta düzey, ileri düzey gibi bir şey. Başlangıçta biraz bu kafanızı karıştırabilir ama gerçek anlamda site girişi ile ilgili bir üst düzey, biraz daha üst düzey bir güvenlik istiyorsanız tabii ki bu
farklı bir konu, iki yönlü doğrulama. Yani tavsiye ederim ama dediğim gibi biraz daha bu videoda onu anlatmak biraz uzun sürer. Uzun ve artı yapılacak başka çok farklı şeyler var. O yüzden ben şu an onu açmıyorum zaten. Yalnızca burada CAPTCHA olayını yaptım Google'da. Onu da arkadaşlar mesela bunu açtıktan sonra bakın buraya bastığınız zaman, Google CAPTCHA'ya gittiğiniz zaman zaten çok basit bir şekilde size gösterecek. Nasıl kurulumunu size stake ve secret şeylerini de verecek. Onu bu videoda bence göstersek bir türlü gösterelim mi? Gösterelim bence ya, bir bakalım. Google CAPTCHA'ya girdik. İşte bu şekilde açıldı. Bakın bu şeyle. Ama şurada bir saniye biz hatta şuradan girelim arkadaşlar. Neredeydik? Bakın Maxentmate kurulu. Şu an kurulu arkadaşlar bu. Kurulu. Diğer iki eklentisi bunlar zaten. Kurulacaklarımız. Geçtik. Evet şimdi şu kısma bakın. CAPTCHA admin page demiş. Buna basın arkadaşlar. Şimdi ben Maxentmate'de zaten kurulu olduğu için orada mesela veriler gelmiş. Bu şekilde gelmiş. Bir tane daha ekleyeceğiz. Bu sefer de ne ekleyeceğiz arkadaşlar? Bu test olan sayfa ekleyeceğiz şimdi. Test olan aynen text. Bunu alacağız, ekleyeceğiz. Onu da evet şu şekilde ekleyelim. Kaldırıyoruz. Bunu kaldıralım. Evet şöyle kopyala dedik. 3'ü işaretledik. Şekilde bunu da yazdık. Yani e-posta adresiniz yoksa tabii var, muhakkak olacaktır. Gmail kullanıyorsunuz. Bunu da kabul ediyoruz. Site sahibine uyarı gönder demiş. İsterseniz işaretleyin, isterseniz işaretlemeyin, gönder diyelim. Evet, site anahtarı ve kopyaları mesela. Bunu alıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Anahtarı da aldık. Onu da buraya. Ondan sonra da zaten kaydedeceğiz. Şimdi kaydedelim. Evet. Kayıt oldu. Şimdi burada bakın WooCommerce ile ilgili bir şey vardı. Mesela bir ayar, CAPTCHA ayarı diyordu. Burada alt tarafta bakın şimdi şu kısmı işaretlediğinizde bakın CAPTCHA oralarda da işlevde olacak artık. Yani siparişten sonra mesela hesap oluşturmada CAPTCHA orada da devrede olacak arkadaşlar. Onu işaretliyoruz. Ondan sonra gene kaydedeceğiz. O gidecek şimdi. Evet, gördüğünüz gibi gitti. Anlaşılmıştır herhalde. Kolay bir şey. CAPTCHA'yı bunu uygulamak kolay. Bir güvenlik katmanı olarak düşünün arkadaşlar. Botlarla ilgili, özellikle botlara karşı. O yüzden bunu da yaparsanız iyi olur zaten. Tüm ayarlara geldik. Bakalım burada işte dediğim gibi bu bayağı uzun. Burada mesela bu seçeneklere bakabilirsiniz. Ama genel olarak yapmanız gereken ayarları şu an yaptık arkadaşlar. Öyle diyeyim. Hiç bunlara girmeyeceğim. Bunlarla da çünkü çok zamanımızı alır. Burada yapılması gereken öyle çok önemli bir şey yok. Önemli olan kısımlarını yaptık. Güvenlik duvarı dediğim gibi bir hafta güvenlik duvarı şeyini alacak. Yani süresi var bakın. İşte bugün kaçı, 23'ü 30'una kadar açık öğrenecek. Ondan sonra zaten aktif olarak devreye girecek güvenlik duvarı. Onun haricinde kaba kuvveti zaten dediğim gibi bu ataklara karşı onu ayarladık. O da açık. Ondan sonra bir de ne vardı? Tarama vardı arkadaşlar. Taramayı yaptık. Sayfamızın taraması %100 ne diyor mesela? %100 oranına nasıl ulaşıyorum? %30'u zaten premium tarama imzalarının açılmış. Yani o da 30 gün, şu an 30 gün geriden geliyor. Ama olsun. Yani sıkıntı değil. En azından hiç yoktan iyidir. Öyle düşünün yani. Yani hemen hemen zaten diğer güvenlik eklentilerinde bakın arkadaşlar. Hepsini, bütün özellikleri zaten ücretsiz olarak size vermezler. Veremezler zaten yani. O yüzden bazı kısımlar mecburen ücretli olacak. Kapalı olacak yani. Kapalı olacağı için bize yarayacak kısımları yapacağız. Sırf zaten dediğim gibi bununla kalmayacağız biz. Bu eklentiyle sayfamızı bu şekilde bırakmayacağız.
2 tane daha eklenti gelecek yani. Onları da bir sonraki videolarda yapacağız arkadaşlar. Yani göstermiştim onu işte. Bu eklentiyi de kuracağız. Mesela bu eklentiyle ne yapacağız arkadaşlar? Çoğu dosya yolumuzun WordPress'teki dosya yollarımız, yani bir admin girişimizin, üye girişimizin adresleri olsun. Diğer birkaç tane daha önemli şeyler var. Onların yollarını değiştireceğiz. Yani internette bilindik olan adres yollarını aslında isimlerini değiştireceğiz bir şekilde ama bulunamayacaklar yani. Size has isim olduğu için bir yerde standart bir isimle genellikle hackerlar bu şekilde saldırır. Genellikle belli olan isimlerle, yollarıyla zaten saldırı yaparlar. Yani bir admin mesela bellidir. VP _admin WordPress'in rutinidir, yani o hep aynıdır. Oradan mesela ya da bir login mesela, biz bunların yollarını da değiştireceğiz. O yüzden onlar hani zaten burada eklentinin de zaten diyor bakın işte gizleme ve hayalet moduna geçeceğiz biz bir yerde. Yani bu ne yapacak işte, yani diyorum size en başta %100 bir güvenlik midir? Hayır değildir. Güvenlik katmanları oluşturacağız. Ne kadar güvenlik katmanlarımızı sağlam yaparsak saldırılarda belki hani çok az atlatacağız. Az bir hasar alacağız belki. Belki de yani elimizde, yani o artı saldırıya bağlı ama çok az bir şeyle belki atlatacağız. Yani sayfamız bozulmayacak belki. Yalnızca trafiğimiz belki işte etkilenecek, bilmem ne olacak ama darmadağın olmayacağız açıkçası. Onun için uğraşıyoruz. Darmadağın olmamak için uğraşıyoruz. Bir de bu arkadaşlar. Burada da bu eklentiyle de sayfamızda yapılan girişlerin işte anormalliğini ya da işte kim ne girmiş, sayfamızda ne yapmış, nereye girmiş, hangi sayfaya girmiş, hangi işlemleri yapmış, bunları seyredeceğiz, göreceğiz yani. Bakın ben kurdum bunu, görebiliyorum buradan mesela işte kim ne yapmış ne etmiş diye mesela. Burada sayfa üyelerinde görebilirsiniz. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu güvenlik başında söylemiştik yani, bir takım şeyler, hani şunları da yaparsak sayfamızın güvenliği biraz daha iyi olur falan. Mesela sayfanızda normalde bir tane yönetici var. Eğer sizseniz mesela kullanıcılardan, mesela şöyle gideyim. Bakın şimdi bir tane kullanıcı var, bir tane de abone var. Genellikle yapılan en büyük hatalardan biri arkadaşlar, kullanıcı adını WordPress'i kurarken admin olarak bırakmaktır. Admin olarak bırakmayın arkadaşlar. Oraya kullanabileceğiniz bir isim koyun. Bir isim koyun. O şekilde kurun mesela WordPress'i. Ve bunun yanında bir tane daha mesela yönetici tayin edebilirsiniz arkadaşlar. Yedeğinizde bulunsun. Bunları yaparken de not alın tabii ki. Yani bilgisayarınızda isterseniz bir text dosyasına ya da işte bir not defterinize yazabilirsiniz. Yazın arkadaşlar. Bir tane daha yönetici oluşturun. Yedek yönetici olsun. Eğer mesela onu yaparsınız, admin olan yöneticiyi silersiniz. Yeni kurduğunuz, yaptığınız, eklediğiniz yöneticiyle devam edersiniz isimle. Ama genellikle admindir arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi değiştirmenizde fayda var. Onu da söyleyeyim, onu da hatırlatayım dedim. Bayağı uzun bir video oldu aslında yani. Ya benim amacım ilk önce videonun başında eklentiyi kurup eklenti üzerinde çalışmaktı ama bayağı başlı başına bir güvenlik videosu mu oldu diyeyim artık, ne diyeyim. Onunla ilgili bir video oldu. Bir sonraki videolarda dediğim gibi arkadaşlar bu diğer 2 eklentiyi yapacağız. Sayfamızı elimizden geldiğince de güvenli tutmaya çalışacağız arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlamadığınız ya da benim gözümden kaçırdığım bir kısım varsa aşağıya yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Elimden geldiğince hızlıca dönüp size cevap vermeye çalışacağım. İnşallah tabii ki önümüzdeki günlerde sayfalarımız hiçbir zaman saldırıya uğramaz ya da sayfalarımıza işte virüs, spam gibi türlü şeyler bulaştırılmaz. Sağlam, sağlıklı bir şekilde devam eder diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur tabii ki. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.